Evet, iyi akşamlar değerli kıymetli izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Bugün yine Galatasaray kendi saha ve seyircisi önünde Gaziantep Spor Kulübü'nü 3-1'lik net bir skorla, net bir oyunla, net bir skorla mağlup etmeyi başardı. Ve bu skorla Okan Buruk Galatasaray tarihinde ligde ilk kez 5'te 5 yapan ikinci teknik direktör oldu. Diğeri 1989, çok özür diliyorum, 1998 ve 99'da Fatih Terim'deydi ve bugün itibariyle de ikinci teknik direktör olmayı başardı. Haftaya da derbiye rahat bir kafayla, rahat bir lider olarak çıkmayı başardı. Bugün sizlerle beraber yine sizler ve ben yayında olacağız. Uğur Yağcı selamun aleyküm kral demiş. Aleyküm selam kral, benden de sana selam olsun. Nasılsın, iyi misin? Nasıl gidiyor? Bugün yalnızız. Yalnızız derken beraberiz yani. Sizler ve ben birlikte akacağız. Turan sen de hoş geldin. Sefalar getirdin. Evet, Galatasaray ya da girmeyelim biraz ya. Biraz şey yapalım. Böyle bekleyelim. Arkadaşlar bir düşsün gelsinler. Ondan sonra devam ederiz. Barış Tütüncü merhabalar. Hayırlı akşamlar abim demiş. Hayırlı akşamlar adaşım. Sağ olasın. Teşekkür ediyorum. Bayağıdır yoksun Barış. Nerelerdesin? Göremedik seni. Yaz tatili, yazlar falan herhalde. O yüzden artık kış geldi. Yayınlara katılırsın. Uğur, keyifler harika. 5'te 5 demiş. Evet, gerçekten de öyle. 5'te 5. Ya bu yangın tayfa, bu transfer döneminde işte ortalığı velveleye veren yangın tayfa susuyor şu anda. Veya şunu söylüyorlar. Diyorlar ki işte biz olmasaydık, biz işte yangın yapmasaydık falan filan. Yani onların istediği hiçbir transferde gerçekleşmedi. Ya bizim kendi için bizden başka bizi zorlayan kimse yok arkadaşlar. Yani bizi bizden başka kimse zorlamıyor. Uğur abim hoş geldin, sefalar getirdin. İyi geceler sana da. Teşekkür ediyoruz abicim. Bugün baş başayız, beraber akacağız inşallah. Ya transfer dönemleri her zaman hep sıkıntılı geçiyor. Özellikle bizim için, Galatasaray için. Şöyle skoru da getireyim ekrana da. Şurada dursun. Bizim için çok zorlu geçiyor. Niye zorlu geçiyor? Zorlu geçmesinin sebebi de Galatasaray her zaman beklentileri en üst seviyede tutan bir kulüp. Dolayısıyla beklentiler çok fazla. Taraftar da doğal olarak beklenti içerisinde, ama beklenti içerisine girerken ya böyle var ya, kulübü yıpratmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar yani. Ya biz diyoruz ki, hep söyledik yani. Dedik ki arkadaşlar acele etmeyin, kendinizi bu kadar yıpratmayın, takıma zarar vermeyin, takımı yıpratmayın. Bekleyin, bu takım iyi takım. Tamam, belki zamanında gelmedi transferler, belki istenilen transferler olmadı. Bizim hayalimiz hep Şampiyonlar Ligi. Ligi bir şekilde force ederiz diyoruz ama şimdi önümüzdeki sezon, tamam, bu transferler, yapılmayan transferler, yapılamayan transferler elbette yönetime yazar. Başta başkana yazar, sonra yönetime yazar. Transfer komitesine yazar. Yapılan hataları var. Bunların hepsini biliyoruz zaten. Şimdi burada dile getirmek istemiyorum. Dile getirdiğim zaman şu an takım almış başını gidiyor. Yine önümüzdeki hafta derbi var. Şimdi burada hani yıpratma şeyine girmeye gerek yok. Takım gayet yerinde, formunu tutmaya başladı. Ben bugün şöyle bir mesajlara değineyim de sonra teknik şeylere gireriz, detaylara. Kenan iyi geceler, iyi yayınlar demiş. Sağ olasın Kenancığım, teşekkür ediyoruz. Sana da çok geçmiş olsun diliyoruz. Kendine çok dikkat et. Biliyorsun salgın var. Salgın yani hasta ediyor. Dikkatli olman gerekiyor. Dikkat et lütfen. Barış, yaz tatili işler yoğun abi. Yeni görev yerindeyiz. Çok şükür diyelim demiş. Eyvallah Barış. Yeni görev yerinde de sana başarılar diliyorum. Umarım her şey gönlünce olur. Yayınımıza da fırsat buldukça katılırsın. Teşekkür ediyoruz. Aynen öyle. Yangın tayfa görsün. Çok iyi futbol oynuyoruz. Kadromuz
iyi bir olduktan sonra biz yine şampiyonuz inşallah demiş Uğur. Eyvallah. Tabii ki ya. Ya şimdi bak şöyle. Yani takımı yıpratacak veya nasıl söyleyeyim size? Yani sosyal medyada 3-5 böyle beğeni alacağım, yorum alacağım. İşte bilmem şöyle olacak, böyle olacak diye kendi tuttuğun takımını yerden yere vurmanın bir alemi yok. Yani elbette transferler bekliyoruz. Hepimiz bekliyoruz. Ama transferler bakkaldan sakız alır gibi olmuyor işte. Bunları defalarca konuştuk. Ha, kabul ediyorum arkadaşlar. Tamam. Başkanın, yönetimin bu anlamda, bu konuda ciddi zaafları oldu. Olmuştur. Ama sanki bu takım bu sene küme düşecekmiş muamelesi yapılması gerçekten yanlış yani. Tamam, Şampiyonlar Ligi'ne hayalimiz vardı. Gitmemiz gerekiyordu ama Şampiyonlar Ligi'ne gitsek bile arkadaşlar, transferler yapılsa idi bile makaslar çok açıldı arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi takımlarına bakıyoruz. Yani şimdi gerçekçi olmak lazım. Şu an mesela UEFA'da final oynar mıyız diye sorsanız bana, ben hayır demem yani. Ama biri kalksa bana dese ki ya Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final yapar mıyız? Çeyrek final olur mu deseniz, belki derim. Yani böyle bir şeyli kalırım yani. Ha tamam. Diyeceksiniz ki Şampiyonlar Ligi işte gelirler, onlar bunlar falan filan. Tamam, evet, hepsine kabulüz ama Şampiyonlar Ligi'ne gidip de rezil olmak da vardı yani. Bir de o var yani. Young Boys'u geçemiyorsak zaten o Şampiyonlar Ligi'ne de gitmeyelim arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? O yüzden biz UEFA'da yine bu sene İnşallah ses getirecek bir kadroyu oluşturduk. Bu sene ligde ve UEFA'da güzel işler yaparsak seneye ben bu yapılanmanın, şimdi bugün zaten Erden Timur da geldi maça. Erden Timur da maçtaydı. Şimdi biz daha önceki yayınlarımızda özellikle Adnan Hocam falan ne konuştuk hep? Erden Timur şayet Fenerbahçe deplasmanına kulüp otobüsünün içerisinde giderse şaşırmayın demiştik. Doğru mu arkadaşlar? Yani bu ihtimal de şu anda önümüzde duran bir ihtimal. Erden Timur da tekrardan, zaten başkan da Erden Timur'la falan görüşmüştü. Yani büyük bir ihtimalle o eski geçen seneki ve önceki seneki birliktelikler falan tekrar oluşmaya başlayacak diye düşünüyorum. Allah razı olsun abi, inşallah bol keyifli yayınlar diliyorum. İzleyen, destek veren arkadaşlara da selamlar, sevgiler diyorum. Barış, çok teşekkürler. Sağ olasın, var olasın. Vallahi ben UEFA'yı daha çok istedim. Çünkü Şampiyonlar Ligi zor. Orada işimiz zor. Başarı şu anda Türk takımları için zor ama UEFA tam bizim yerimiz demiş. Tam da ben de onu anlatmaya çalışıyordum Uğur. Aynen öyle. Yani ya işte görüyoruz yani, baktık gördük. Şimdi eğer bir Young Boys takımının fizikini görüyorsun. Adamlar ne kadar hazır. Evet, bizim de hazır olmamız lazım. Biz de kendimize ön yargılı yaklaşalım. Tamam, yaklaşalım ama ya arkadaş, gidemedik, tamam, ne yapalım yani şimdi. Fenerbahçe'de mesela ön elemeler falan oynadı. Onlar da gidemedi yani. Ne yapalım? Takımı şimdi yerden yere mi vuralım yani? Yangın mı yapalım yani bizde? Gerek yok ya. Ha, şu an lig başladı. Şu an itibariyle bundan sonra ligde, özellikle ligde olabilecek her türlü olumsuzlukta, evet, biz yangın yapmaya hazırız yani. Yangınımızı yaparız. Ama bu transfer sezonu, bak gördünüz değil mi? Oyuncuları, transfer sezonu bitti. Teknik direktör Okan Buruk rahatladı. Oyuncular rahatladı. Taraftar rahatladı. Camia baştan aşağı herkes rahatladı. Şu an camia ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Bugün de oyuna bu yine yansıdı. Şimdi diyeceksiniz ki ya Gaziantep işte bunlar falan ölçü mü diyeceksiniz. Yani ölçü değil ama lige hazırlık yani. Başka zaten rakip yok arkadaşlar. Şimdi yani ne diyoruz biz? Şampiyonluğu belirleyecek olan maçlar İstanbul derbileri olacak yani. Şimdi Antep, işte diğerleri falan, bunlar hep Adana Demirspor falan. Ne yapalım? Rize. Ya bunlarla oynayacağız yani nihayetinde. Arada makas da çok fazla. Yani baktığın zaman şimdi kadro değerlerine de bakıyorsun. Kadro değerlerinde
Galatasaray olmuş 200 küsür milyon euro. Gaziantep 22 milyon euro civarında. Yani şimdi arada 200 milyon euro bir fark var yani. Şimdi normal abi, yani bu tarz şeyler Galatasaray'ın hani baskılı oyunu, mesela bugünkü oynanan baskılı oyun. Berkan ne yaptı? Berkan bugün hoca solda başlattı. Yani enteresan. O yüzden Galatasaray doğru yolda gidiyor arkadaşlar yine. Şampiyonlar Ligi'ne katılmış olsak Türkiye'de ligde ilk ona zor girerdik. Çok yıpranırdık. Ne başkan kalırdı ne hoca maalesef. Aynen öyle işte Uğur abi. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Şu an biz abi Rolanti'de bu şekilde iyiyiz. Tamam, bu sene de böyle geçsin. Yapacak bir şey yok. Ha, önümüzdeki sezon eğer bu sezon şampiyonluk gelirse, beşinci yıldız falan filan, o havayla o şeyle falan, bu senede alınan derslerle beraber, yönetimin alacağı derslerle beraber de ne olacağız? Daha iyi yerlerde Şampiyonlar Ligi için mücadele edeceğiz diye düşünüyorum yani. Tamam, biz Şampiyonlar Ligi takımıyız ama olmadı ya. Olmayınca da şimdi takımı, kendi taraftarı olduğumuz takımı da yerden yere vurmamızı, yıpratmamızın bir anlamı yok. Mutlu hocam, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol Barış Hocam. Teşekkürler. Sizleri sormalı. Siz nasılsınız? Sağ olasın. Hocam deplasmandasın herhalde yine. Deplasmandan bağlanıyorsun. Evet, maalesef aynen öyle. Deplasmandan bağlanıyorum. Peki, tamam hocam. Biraz bu haftalar yarın dönüş yapacağım kısmet olursa. Peki, inşallah. İnşallah hocam. Daha sağlıklı olacak bundan sonra. Sağ olun, Tamam. Ben teşekkürler. şöyle bir Sizler şeyle nasılsınız? bitireyim Sizde ne hocam. var ne yok? Vallahi iyi hocam. Bizler aynı devam, tempo, hız, hiç çok şükür yaramaz bir durumumuz da yok. Sağlığımız, sıhhatimiz, her şeyimiz yerinde hocam. Devam ediyoruz. Barış demiş ki Abdullah Avcı'nın düştürdüğü durumdan dolayı Trabzonspor'u sadece ligde izleme şansımız kaldı. İnşallah daha güzel günler görmek dileğiyle, ama UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. Barış şöyle, Şenol Hoca ile beraber izledik Beşiktaş maçında falan Trabzon'u. Şenol Hoca'nın dokunuşlarını falan gayet yerinde. Takım ruhunu veya dinamizmini önde basan, daha ofansif bir oyun oynayan bir Trabzonspor izledik. Her ne kadar 10 kişi kalmış olsa idi dahi mücadelesini bırakmadı. Dolayısıyla Trabzonspor'da güzel, iyi bir yolda gidiyor. Adnan hocam, hoş geldin sen de. Sen Hoş de bulduk. sefalar getirdin. Sizin Dolayısıyla Barış, dolayısıyla sefalar getirdiniz. daha güzel bir Trabzonspor izleyeceğiz diye düşünüyorum. Musa Doğan, Galatasaray'ı tebrik ediyorum demiş. Çok sağ olun. Kenan musluğu açtı gene ya. Kenan sağ olsun, teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol Kenan. Mutlu hocam hoş geldin demiş. Ahmet şampiyon cimbom demiş. Hocam şöyle bir geçeceğim, onu sonra Adnan hocam sana diyeceğim. Takım son transferler olmadan da çok iyiydi. Geldi Young Boys maçına üzülme demiş. Ya üzüldük, üzülmedik değil Muammer, ama yapacak bir şey yok. Evet, Adnan hocam nasılsın? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Sağlığın, Her sıhhatin? şey iyi maşallah, iyi. Her şey Süper. yolunda. Süper. Süper. Harika. Maçı izledik. Biraz şimdi maçtan Evet. bahsedelim. Ben izleyicilerimizle beraber, dostlarımızla beraber biraz yorumladım, ama tabii sizlerle beraber sizin de kendi düşüncelerinizi bir alayım. Mutlu hocam, senden başlarsak. Sen ne düşünüyorsun bugünkü maçla ilgili? Galatasaray'ın Gaziantep'i çok rahat, baskın, önde basan. Mutlu hocam, yayında mısın? Mutlu hocam yayında değil herhalde. Aynen. Mutlu hocam. Resmi duruyor orada. Ben de yayında güzel. Ama güzel duruyordu orada. Değil mi? Ne Evet. güzel duruyordu. Ben de diyorum ne güzel, sessiz sessiz dinliyor Mutlu hocam falan diyordum ya. Peki hocam, Mutlu hocam gelir şimdi birazdan. Sana soruyorum sorumu. Bugünkü etkili baskın oyununu Galatasaray nasıl değerlendiriyorsun? Berkan solda başlattı. Onu da değerlendir lütfen. Evet. Yani ilk 11'e baktığımızda
oyun dizilişi, oyuncuların yerleri, işte oyuna başlangıç arzusu, isteği falan derken maçla ilgili sen ne düşünüyorsun? Şimdi zaten Galatasaray bu maça çıkarken aklı Fenerbahçe maçında zaten. Bunu hep Evet. biliyoruz. Kadroyu da ona göre çıkardı. Zaten oynayamayacak futbolcular var. Sakatlarımız var. Ziyech'le Icardi sakat. İşte statüden dolayı oynayamayan futbolcularımız var. Bir Yelerti bu oyunun ilk 11'de tutmadı. Yelerti de hocam birden seyircilerin önüne atıp moralini bozup yani küstürmek istemiyor aslında. Yavaş yavaş kazandırmak istiyor. Bu da mantıklı olabilir. İşte biraz fiziği yetmiyordu. İşte Hocam Yelert'le hazırlık ilgili düzeyinde. ben şeyi diyorum. Hani hatırlıyor musun? Yelert Okan Hoca'nın taktik olarak istemediğini ama yönetim yine de aldığını söylemiştim. Acaba burada şimdi ben kendi yorumumu yapıyorum. Yanlış anlaşılmasın bu noktada. Acaba böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Ne diyorsun? Ya şöyle yani Okan Hoca futbolcu iyi olduktan sonra oynatır. Kim yaparsa yapsın transferi. İstersen yönetimin transferi olsun. İstersen kendini istedi. Yani Okan Hoca bizim yerli hocalar hocam bu şey yok. Bu lükslük yoktur. Elindeki futbolcu iyiyse oynatır. Yeler daha gerçekten şu anda takıma adapte oluyor. Biz zaten ne diyoruz her zaman? Okan Hoca'nın en büyük şansı iki tane jokeri var. Berkant'la Kaan Ayhan. Bak biri sağda oynadı, biri solda oynadı. Bunlar hocam joker. Şeyin en büyük avantajı Okan Hoca'nın bu. Berkant hocam zaten ben Berkant'a hiç sözüm yok. Teşekkür ederim Kenan kardeşim. Berkant zaten hocam maçın bence gizli yıldızlarından. Aslında açık yıldızı da en fazla top kapan, en fazla çalım atan bir futbolcu hocam. Bugünkü maçta bak. İstatistiği çok iyi Berkant'ın. Şimdi maşallah bir de Mertens'e maşallah diyelim. Mertens Evet. yani bu yaşına rağmen gerçekten bu pas dağılımlarını, pas alışverişlerini, e, araya paslar çok güzel yapıyor. Helal olsun yani gerçekten herkesin örnek alması gereken bir futbol. Ya beyefendi ya hocam böyle futbolcu gelsin işte Türkiye'ye ya gerçekten. Ve gençler de hocam bunlardan işte örnek alsın ya. Bunları böyle nasıl Haciler Maca bir örnek oluyordu. Mertens şu anda var ya genç futbolcu için ben de bir şeydir ya şanstır yani. Ya gidin Mertens'e yalvarın, akıl alın, bize yardım edin de yapar zaten ya. Gerçekten böyle bir futbolcudur. Evet. O çok iyi. Yani Galatasaray skoru bulunca zaten rölantiye alacağı belliydi. Yani öyle 5-0 10-0'lara gidecek bir şeyi yok. Çünkü Fenerbahçe maçını düşüyor. Kaan Ayhan zaten sarı kartla oynadı. Yani onun için de biraz tehlikeliydi. Çünkü oynadığı yer biraz sıkıntılı yer. Kırmızı kart da görebilirdi. Yani Barış yine her zamanki gibi her maçta gollerini atmaya devam ediyor. Barış bugün o da rolünde. Hep hocam şöyle böyle bakıyorsun maça baktığın zaman Fenerbahçe maçında kafaları futbolcuları. Yani Fenerbahçe maçını bekliyorlar. E, işte Muslera'nın o pis yediği gol orta sahadan o yakışmadı Evet. Muslera'ya. Yani Çok Evet. olmaz kötü oldu At- hocam hocam yani. ya. Adnan hocam bunu daha önceleri de söyledik. Yani bir defa da Yusuf Yazıcı Trabzon'da oynarken Trabzon'dan bir orta sahadan bu şekilde gol yemiş. Yedi. Muslera öyle Yani goller evet. çok yedi. Evet. Yiyor Yani yani. onun nedenini de daha önce açıkladık zaten. Yani sürekli ceza sahası dışına kadar çıkması yani tamam özgüven çok güzel bir olay ama yani işte böyle durumlarda da sıkıntı yaşayabiliyorsun yani uzaktan şutlarla sıkıntı yaşanabiliyor yani. Biraz daha şöyle penaltı noktasından bir adım ileride olabilirsin ama fazla ceza sahasının dışına çıkmak Abi, pek doğru değil geriye yani. dönecek kadar mesafesi olsaydı geriye dönecek kadar oralarda kalsa kurtarırdı. O da onun bir şansıydı. Yani bunu yapmaması lazım. Tamam skor avantajını Evet, elimizde olduğu için yapıyor da gol yemeyeceksin. Bunlar bir gol bir gol. Hocam biz bir golle Beşiktaş'a şampiyonluğu verdik. Hatırlıyorsunuz değil mi? evet, Bir evet golle doğru. şampiyonluğu verdik. Ya bunları Evet. ciddiye ilmek lazım. Yani biraz ciddi olmak lazım. Rakibin kim olursa olsun. Antep Hocam o zaten tahmin etmedi herhalde oralardan birinin kalkıp da vuracağını ya ya. etmedi de işte ediliyor, Etmesi vuruyor lazım. yani. Tecrübe, Etmesi aynen. lazım Tecrübe hocam. etmesi lazım ya. Yusuf Evet. Yazıcı da Edeceksin. vurdu attı. Tam ceza Ee, yayının ortasından vurdu attı öyle yani. öyle, öyle goller, Evet. goller yedi. Antep
Selçuk Hoca ne yapsın işte takım bu kadar, bütçe bu kadar. Aslında bu sene iyi transferler yapmış da. Hocam 4 tane futbolcusu sakat, Evet, 4 4 tanesi sakat. de evet cezalı. Yani Evet. ve bunlar az futbolcular. Yani çok kötü Evet. bir şey. İleride o futbolcu neydi o bir futbolcusu var. Onu biraz hareketli beğendim. Maxi Evet. eski o Maxim değil yani bir onda da bir gerileme olmuş. O Kenan ileride Kadroya ne oynayan diyorsun hocam? Kadro. Kadro yok. o hareket Kenan 19 Soresco, kadroyu numara. diyor. Soresco. He. O Sorescu çocuğu 18 Sorescu. Evet. numara. o He. çocuğu İki tane de beğendim gol ben. kaçırdı. Evet. O çocuğu beğendim hareketli. Evet. Yalnız kaldı orada. İleride yalnız kaldı. Kenan çok kötü hocam. Ben birinci Süper Lig'de öyle bir futbolcu ben oynamaz yani. Öyle bir şey futbolcu tanımıyorum. Onun gibi Türkiye'de binlerce futbolcu var yemin ediyorum. Çok kötü. Evet. Süper Lig ayarında bir futbolcu değil. Yani hiçbir topu sahip olamadı. Her topu avuta kadar kovaladı. Avuta çıkarttırdı. Yani çok Antep'in tüm hücumlarını kendisi engelledi yani neredeyse. Beğenmedim. Antep'in işte bu kadar hocam 12 milyona kurulmuş bir bütçesi var. 12 milyonluk bir takım yani. Hep biz ne diyoruz burada? Hocam 3 takım ve diğerleri. Hocam şöyle bakıyorum bitmiş Türkiye Ligi'nde gerçekten takım kalmamış yani. Bu kadar İşte kötü onu diyorum olunmaz. ya hocam. Çok bitmiş ya. Yani Bu 220 milyon Galatasaray, işte 22 milyon Antep. Yani üstteki takımlarla işte dört büyüklerle falan filan aşağıdaki Anadolu takımlarının arası makas çok açılmış hocam. Yani ya hocam hani biz çok şöyle şu düşün. Biz ya, Şampiyonlar Ligi grubundaymışız gibi düşün yani bizi ligde yani. Galatasaray'ı falan Young yani Boys'ta rakipleri. 3-0 yenildi bu arada Aston Evet. Villa'ya. Aston Villa'ya 3-0 He. yenildi. Demek ki 3-0 yenildi. Galatasaray yani o Neyi maçta kaçırdı yani neler kaçırdı demek evet. evet. Uğur abi şöyle Mertens'in pozisyonu ceza sahasının dışındaydı bana göre benim düşüncem. Bir de hani o kadar darbeyle falan penaltı verse bence biraz şey olurdu ya. Ya bir de şimdi 3-1 yendik ya, güzel de oyun çıktı falan, böyle baskı falan da kuramadı. Penaltılar falan hiç konuşulmuyor bile abi. Yani ha bana benim şeyin fikrim sorarsan Mertens'in o pozisyonundaki olayı diyorsun sen herhalde, bir tanesi o. Birisi de o el Ee, pozisyonu var. Eli kapalıyken açtı orta El yaparken. he, Bence penaltıydı o. o Penaltıydı bence. ona bir şey Eline değdi demiyorum evet. ama Mertens'in pozisyonu Çünkü bana eli göre şeydi yani gerideydi. çok Eli gerideydi. Topu aşağı orta yaparken Galatasaray futbolcu elini geri açtı. Yani eline çarptı kornere çıktı. O penaltıydı. O hakem gitmedi. Hiç VAR da çağırmadı zaten. evet. VAR da diyor şimdi ya niye gerelim ortalığı diyor. Zaten Tabii Galatasaray tabii. yenecek Yani maçı şu diyor. an aynen. Yani. Barış, Draguş meselesinde, Lustran ve Draguş meselesinde haklısın. Özellikle Draguş yani inanılmaz, yani Trabzonspor'un oyuncusu değil ya. Yani son maçta bir sürü pozisyon kaçırdı, ezdi falan filan. Haklısın yani. Evet Mutlu hocam. Evet Barış Hocam. Buyurunuz. Ee, Mutlu hocam gene gene gitti. Mutlu hocam, Evet. Barış Hocam sesim geliyor mu? Evet. ses Geliyor geliyor da. geliyor. Ya Ha, şimdi şöyle tamam. internetten dolayı yayın bana kesik kesik geliyor. Sizin seslerinizi de tam duyulup İnternette de duyulmadığını bilmiyorum sıkıntı yani. oluyor evet. Hocam yani yayın olarak sen şeydesin. Şu anda internetten dolayı biraz sıkıntıdasın. Normalde yayında bir sıkıntı yok ama Evet internetle aynen ilgili öyle. sende bir sıkıntı var gibi, ama şu an iyisin hocam. Buyur hocam. Şu an Barış Hocam bilgisayarı telefona bağlattım. Ev internet zayıf. Evet. Hocam buyur, sen maçı değerlendir ya. Kaldığın yerde biz Evin devam edeceğiz artık. evet. Ee, Yani burada bugünkü Galatasaray maçı Adnan Hocam'ın da dediği gibi Galatasaray hafta sonu oynayacağı Fenerbahçe derbisinde Fenerbahçe derbisinde olarak sahaya çıktı. Ondan dolayı da kontrollü bir oyun sergilemeye çalıştı. Yani ama genel anlamda söyleyecek olursak Batshuayi, Mertens yani Barış Alper, yani Yunus da kendini göstermeye başladı. Neticesinde de güzel bir galibiyetle sahadan ayrıldılar yani.
Burada bir tek Muslera'nın işte öne çıkıp bir gol yemesi biraz gölge düşürür gibi oldu ama 3-0'a olur, maçtır bu neticede yani. O konuyla ilgili de tabii Muslera'nın da zaman zaman dikkat etmesi lazım. Bu kadar fazla ileri çıkmasına gerek yok. Biraz ben burada Berkant'ı tutuk gördüm. Yani diğer maçlara nazaran Yerinde oynamadığı için olabilir mi yani acaba hocam? genel anlamda olabilir yani ama de orta sahada sadece Berkant da değil, Gabriel Sara, Torreira, bunlar da yani biraz Evet. yani belki de maçın rahatlığıyla biraz olabilir, bir şey demiyorum ama biraz maçın rahatlığıyla yani dediğim gibi biraz istenilen performanstan düşük oynadılar yani. Ama ileride Mertens, Batshuayi, Barış Alper, hatta Yunus çok iyilerdi. Yani defansta keza aynı şekilde Sanchez, Abdülkerim, yani ben genel anlamda konuşuyorum yani. Kaan çok iyilerdi yani. Burada Berkant, Muslera'yı, Gabriel Sara ve Torreira'yı biraz daha performans olarak düşük gördüm işin açıkçası. Durum böyle Barış Ee, Hocam. Haftaya Galatasaray gerçek gücünü bu hafta sonu göreceğiz yani. Gerçek kimliğini o zaman ortaya koyacak yani. Ya ben diyeceğim, bu Torreira geçen Tabii burada seneki bu yeni transfer Sanchez, e, şöyle ben araya gireceğim artık burada hocam. Galatasaray izleriz diye düşünüyorum yani. Tamam. Hocam Adnan hocam, Torreira ile ilgili senin şeyin ne, düşüncen ne? Torreira geçen seneki performansından biraz uzak gibi duruyor sanki ya. Böyle daha böyle geride oyun mu bekliyor? Yani çok basmıyor. Böyle sürekli koşar, kovalar, basar, alırdı falan böyle. Ne diyorsun bu konuda? Hocam lig maratonu uzun. Ha. Yani Torreira da dünya starı bir futbolcu. Dünya yani futbolcusu. Evet, Bunlar evet. akıllı futbolcu hocam. Bunlar ne zaman kaza basacaklarını biliyorlar. Yani ben Torreira'yı da Biliyorlar o değil kadar mi? kötü beğenmiyorum. Torreira her Yo, ben topun kötü başındaydı demiyorum yine. ya. Yok He. yok, kötü demiyorum da sanki böyle Hocam e, geçen sene hocam daha Kötü birden demiyoruz Adnan tempoluydu Hocam. gibi. Yalnız biraz birden olmaz. tutuktu Birden yani. olmaz. Hocam tutukluluğun sebepleri var işte. Daha ligin daha 5. haftası. 5'te 5 yapmış. Fenerbahçe maçı var şu anda önümüzde. En önemli maçlardan birisi. Yani Mourinho'nun savaş açtığı, Galatasaray'ı her türlü her şeyin içine soktuğu bir dönem geldi şu anda. Hafta geliyor. Onun için her futbolcu şimdi Fenerbahçe maçını düşünüyor. Torreira derbinin önemini bilmiyor mu? Mertens bilmiyor mu? Bunlar hepsini Batshuayi şu anda bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyor bak. Çünkü Batshuayi için de çok önemli bir maç. Açıklaması da var zaten basın açıklaması. Yani bu maç benim için de önemli olacak diyor. Mustera bunlar hep yıllarca yaşamışlar bu şeyi. Onun için Antep'e biz öyle böyle puanı alırız. 5'te 5 yaparız kafasındalardı zaten. Zaten bir baktın oyun bir ara 75'e 25 miydi neydi oynama oranı falan. Yani Antep'in gücü yoktu. E, Tutuklukları normal hocam. Ha bunlar lig uzun daha. Uzun var. Daha bak Avrupa maçları var. Ziraat Türkiye Kupası maçları var. Bunlar yavaş yavaş açılacaklar. Bunlar hocam aynı şeyler kontrollü götürürler. Önemli olan şu anda bu sıralarda maçlardan 3 puan almak şu anda. Barış, teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Yayınımıza katıldığın için sevgi saygı bizden sana olsun. Sağ olasın. Sana da hayırlı geceler diliyoruz. Peki hocam, Batshuayi'nin pasında Yunus topu sağ ayağına aldı falan, vurdu, gol oldu. Mesela Yunus'un bugünkü performans hakkında ne düşünüyorsunuz? O da mesela ilk 11'de başladı. Yunus hareketli gördüm, istekli gördüm yani. Çünkü hocam Evet. Yusuf'la Yunus hayatlarına önüne gelen fırsatı değerlendirmeleri lazım. Başka Evet şansları hocam yok. ya. Evet Bak hocam, ben evet. bunu söylüyorum. Ben mesela Evet. Yunus tamam 90 dakika şu anda çıkaramıyorlar oyunu. Yusuf da geç girdiği için biraz kendini gösteremedi. Artık bu futbolcu hocam kendini sahaya atıyor hoca bak her maçta atıyor gösterecek. İlk 11'de oynatıyor Yunus'u bak. Daha ne istiyorlar hocam? Hoca ne yapsın? Mesela ben Efe'yi beğendim. Efe girdi oyuna. Gerçi ayakları çok iyi Evet. maşallah. Bak Efe'nin duruşu yani futbolcu stili var yani çocuğun duruşlarında böyle
Ayağına top yakışıyor bak. Biraz daha gelirse işte böyle maçlarda yavaş yavaş bu futbolcuları atacaksın sahaya hocam. Hiç 3-0 4-0'a geldiğin maçlarda at bunları. Oyuna kazanırsın yani. Efe'yi ben gerçekten top yakışıyor ayağına. Çok beğendim. Yani tipi de Peki çok orta güzel saha yani. değil de defansa falan alması, defansta falan tuttu. Defansa yani stopere aldı. Değil mi? Neyi? Orta sahaya aldı. Defansın Orta yönünü sahaya aldı Efe'ye. defansın önüne Efe mi aldı? O defansın zaman yönünü Efe aldı. kendi geldi. Geriden top aldı falan O filan değil mi? alıyor O geliyor. O şu anda şöyle ona diyor zaten genç ya ona daha yorulmadı. Git gel oralardan diyor. Top topla diyor yani son sıkıntı değil. Mesela bu maçta Metan'ı da alabilirdim oyuna. evet. Mesela Evet, Metan'ı da Evet. evet, alabilirdi. evet. Gibi yani bunları yavaş yavaş yapacak işte. Çünkü 6 tane futbolcu değişiyor. 3-0 öndesin. Son 20 dakika 15 dakika kalmış. Bence futbolcunun hepsinin altısını da değiştir ha. Maçı kaybetmezsin yani. Vermezsin oradan maçı zaten. Evet. Kamil Yani Hocam hoş bunları geldin yayınımıza. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar demişsin. Sağ olasın. Galatasaray çok formda. Fener maçı ne olur sizce demiş. Valla Galatasaray bu seneki bu Fenerbahçe ile eğer yani İsmail Hoca'nın kemikleri sızlıyordur diye düşünüyorum yani. Mourinho'dan sonra. Mourinho'nun bu oyun sistemiyle baktığımızda Galatasaray bir tık daha önde gibi duruyor. Benim şahsi fikrim. Tek şey sıkıntı işte Kadıköy'de olması falan ama Galatasaraylı oyuncuların da bunu çok fazla dert edeceğini zannetmiyorum. Mutlu Hocam, Evet hocam. Antep'in dizilişi hakkında ne diyorsun? Yani 5-4-1 böyle sistem yani bu sadece Galatasaray'a has bir Ya şey şimdi miydi? Yoksa bütün sezon böyle götürecekler mi yani? Barış hocam şimdi Antep gibi yani ligde tutunmaya çalışan veya asansör takım olmak istemeyen bir takım e, İstanbul'a gelmiş deplas ki buradan en azından bir puanla dönmek isteyecektir yani bu şekilde bir saha dizilişi ne saha dizilişi yapmış olabilir hoca yani. Tabii burada 5 ama dediğim gibi yani galibiyetten çok defansı katı tutmak ve orta sahada yani topa basabilmek yani ve neticede en az bir puanla dönme hedefinde bir sahaya çıktı. Yani bu dizilişte sahaya çıktı. Tabii Galatasaray şey olarak teknik ve performans olarak yani Antep'in çok üzerinde bir takım yani. Antep'in gücü buna yetmedi kısacası yani. Evet Barış Hocam. Bir ara Ee, deminki Adnan Hocam'ın bahsettiği Sorescu'nun iki tane tabii. birini Muslera çıkardı. Birini de dışarı vurdu. Şöyle Kadir dışarı Güven'in orada. bir karış dışından gitti. Evet yani orada iki tane böyle tehlikeli bir pozisyon var. Onun dışında yani o kadar da şey değil. Defansta biraz Ertuğrul ve Saboit fena değildi. E, Diğerleri vasat. Hatta vasatın altında diyebilirim Barış Hocam. Yani Antep o kadar da ağam şahım bir maç ortaya koymadı yani. Bu arada Barış Evet hocam. Alper de 4'te 4 yaparak yani arka arkaya 4 lig maçında da gol atarak kendi rekorunu kırdı. Konya, Adana Demirspor, Rize ve Antep'te gollerle buluştu. Dolayısıyla kendi rekorunu da egal etmiş oldu. Yunus Akgün yaklaşık 1,5 yıl sonra Galatasaray formasıyla Gol attı, golle evet. tanıştı, gol attı. Gibi istatistikler var. İşte Okan Hoca'nın ve Fatih Terim istatistiklerini zaten bunları söyledik. 5'te 5 yapan ikinci teknik direktör Okan Evet. Buruk. Öncesinde 98-99 demiştik. Fatih Terim demiştik. Eee, yani Adnan Hocam sen Antep'i nasıl değerlendiriyorsun? Sen nasıl Valla ben düşünüyorsun? ben Antep'e bugün fark yememek için gelmiş gibi görüntü gördüm yani. Evet. Rams Park'a gelmişler. Yani geçen Rize'ye 5 atmış bir Galatasaray var karşısında. Bunlar biz 5 yemeyelim diye oynadılar. Yani öyle bir görüntü var. Çünkü hiçbir Evet. icraat yok hocam. Çok kötüler yani gerçekten. e, Yani Süper Lig nasıl ben gidecek anlamadım. Yani yine sözümü söylüyorum. 3 takım ve diğerleri diye. Hadi Trabzon'da biraz
Üçle diğerlerinin arasında duruyor. Yani çok kötü. Ben Antep hiç beğenmedim. Antep bu sene para da harcadı transferlere bak. Para da Hocam harcadı. belki Buna işte az rağmen önce sen dedin ya 4 tane as oyuncusundan yoksun. 4 tabii tanesi dörde cezalı, sakat evet. falan cezalı. Sakat, evet. Belki bunun da bir etkisi oldu. Karşısındaki takım Galatasaray yani çok üstün yani Yani ben kadrolara baktığında yani. Antep'in başarılı olmasını istiyorum. Hem depremden çıkmış bir şehir hem de Evet. Evet hocam. bizim hoca orada yani. Evet, evet, Selçuk evet. Hoca var. Ben o türlü hocaların, Selçuk gibi hocaların yükselmesini isterim, başarılı olmasını isterim. Yani böyle yerli hocalara, yeni genç hocalara ihtiyacı var Türkiye'nin. Gerçekten biz artık Mourinho gibi adamlara vermişiz paraya. Parayı götürüyorlar. Hiçbir katkıları yok. Bak görüyorsun. Hiçbir katkıları yok abicim takıma. Hocam Evet. şimdi diyorlar ki şimdi şöyle bir durum var. Yani 40 milyon euro sadece Galatasaray'a konuşmak için alındıysa eğer 40 milyon euroya sadece Galatasaray'a konuşmak için alındıysa Mourinho çok pahalı bir transfer oldu diye Sözcü. yorumlayanlar, Sözcü. sözcü diyenler de var yani. Şimdi hani onun yerine başkaları yapıyordu zaten diye geçen Yapıyorlar. seneki Yapma. neydi Evet. ikinci İsmail başkan Kart. Ha şey. yok E, Fenerbahçe'nin gitti yani. şimdi listeye Göbeğinden alırız giremedi. diyordu ya. Florya'nın He, göbeğinden alırız he. bilmem ne. Yani şu an aklıma da gelmedi. Unutuyoruz arkadaşlar Ya bazen unut bazı zaten isimleri. onlar adını hatırlamaya gerek yok zaten. Boş Aynen. adamlar hocam. Hocam maç Gerçekten. sonu Okan Hoca'nın açıklamaları geldi. Kazanarak liderliği ele geçirmek, puan kaybetmeyen tek takım olmak ve oynadığımız oyunu devam ettirmek istiyorduk. Rizespor maçındaki gibi oynadık. Çok istekliydik. Üretkenlik anlamında bir önceki maçtan daha iyiydik. İkinci yarı tempomuz düştü. Ya tempomuz düştü derken bence Okan Hoca düşürttürmüştür. Daha dengeli oynayın, sakin oynayın falan Frene demiştir. bastı. Yani Frene bastı. tabii yani sakatlık olmasın demiştir. Tabii. Kart olmasın demiştir. Yani gibi veya dememiş olsa bile oyuncular mental olarak kafada onu düşünüyorlardır diye düşünüyorum. Veya bu açıklamayı yaparken soyunma odasında ne konuştuğunu kamuoyuna açıklamak istemiyordur hoca yani doğal olarak yani. Onun da etkisi vardır. O yüzden demiştir yani ikinci yarıda tempomuz düştü diye bir açıklama yapmıştır yani. Hücumda ofansif bölgeye çok fazla hücumda ofansif bölgeye çok fazla seçeneğimiz yoktu. O rolü oynayacak Yusuf Demir vardı. Ana kadrodan oyuna sokabileceğimiz oyuncu çeşitliliği azdı. Fenerbahçe maçı öncesi çok kritikti. 5'te 5 ile gidiyoruz. Fenerbahçe maçını kazanmak için sahada olacağız. Yunus Akgün üzerindeki yükü attığı golle kırdı. Hocam Yunus'un attığı golden sonra Okan Hoca'nın sevincine dikkat ettiniz mi? Çok Evet. sevindi ya. Evet. Çok sağ ol. Yani Ya sanki şimdi Okan Yunus Hoca da Akgün'e üzerinden fazla bir attı. şans verdi. Evet. Evet. Fazla sürekli şans verdi. Fazla şans verdi. Yani bunu değerlendiremeyince tabii bunun yansıması Okan Hoca'ya da direkt yansıyor yani öyle diyeyim yani. Evet. Okan Hoca gol atınca işte o şeyi kırdı manasında tabii ister Hocam ben istemez ben sevindi. ben şunu anlamıyorum. Yunus Galatasaray'ın altyapısından yetişen bir futbolcu. Gitti her takımda süper oynuyor. Galatasaray'a geri dönüyor. Bekleneni veremiyor. Ben bunu çözemiyorum arkadaş. Yani nedir bunun şeyi nedir yani? Yunus sen Demirspor'a gidiyorsun. Yani Demirspor'da istediği süper oynuyorsun. Evet. Bilmiyorum işte istediği nedir topları yani mı bunun? alamıyor yani acaba? Mustafa İba ya vallahi sağ olasın. Selahattin Selahattin Bak. Baki. Aynen Selahattin Baki. Evet. Ya bazen var ya arkadaşlar o kadar çok kafamızda isim var ki. Yani geçen sene her maç her yayında konuşuyoruz adamı. Bugün aklımıza gelmedi yani. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olasın hassasiyetin için Ya de. zaten bunlar da hatırlanacak bir adam değiller zaten. Önemli değil. Şaban Çolak tanıyor musun sen bu Şaban Çolak'ı hocam? Bilmiyorum nereden arıyor? Tanımıyorsun. Peki tamam. Nereden Yok. Şaban? Hani tanıyordur diye belki soyadını sormuş olabilir de. Yunus Akgün'ün de Barış Alper'in de performansından memnunum. Yunus'a güveniyoruz. Ona inanıyoruz. İnşallah formunu çok daha yukarılara taşıyacak. Kavgasız, dövüşsüz ve futbol kalitesinin yüksek olduğu bir derbi olsun. Hakem performansı konuşulmasın. İki takım da
kazanmaya çıkacak. Son 2 senede 3-0 kazandık ve 0-0 berabere kaldık. Yine kazanmak için gideceğiz. Onlar da kazanmak için tutkulu olacaklardır. Sanki sakin kalmalıyız ve provokasyonlara uymamalıyız. Saha içerisinde kalıp oyunumuzu oynayacağız. Bu sefer erken bir derbi olacak. İki takım da her ne sonuç olursa olsun bir şey kaybetmeyecek. İki takım da psikolojik üstünlüğü eline geçirmeye çalışacak. Kazanmak için oynayacağız. Hocam ben şimdi soruyorum. Mourinho önümüzdeki yani bu hafta cumartesi günü oynanacak maçla ilgili mesela böyle sağ kenarında falan Okan'a sarılır mı? Veya ne bileyim böyle bir sıcak karşılama falan olur Yapar. mu? Onları Maç yaparlar önü, hocam. maç sonu Yapar. falan böyle. Hani maç içerisinde belki tepkileri farklı olabilir ama işte maç önünde, maç sonunda falan böyle ne diyorsunuz? Onu yapar da sorun o değil Yok. de hocam onu yapar. Yani Mourinho bu tecrübeli bir adam. Yani hocayla Evet, sarılır. Benim burada işte az önce açıklamayı okudun ya. Okan Hoca biraz evet, sakin olması lazım. Bak Okan Hoca'nın üzerine oynar seyirciler. Bak söyleyeyim. evet. Sinirlendiler. Okan Hoca da çok meyilli bu türlü ceza almaya, sinirlenmeye meyilli. Ben Okan Hoca'nın biraz frenlemesini bekliyorum. Futbolculardan ziyade. Bak Okan Hoca biraz kendini tutması lazım. Futbolcular öyle böyle idare eder. Kendini şey yapar. Ama e, Okan Hoca biraz kendisi. Çünkü Okan Hoca'yı gören futbolcular da sinirlenir bu sefer. O da önemli. Okan Hoca çok sakin durması lazım. Benim yani önerim o. Peki bu açıklamayla beraber, Okan Hoca yapmış olduğu bu açıklamayla beraber sakin bir açıklama tonunda mı yaptı hoca? Ne diyorsunuz? İşte orada sakin olması Yoksa lazım. Şu sanki biraz diyordum. böyle bir endişe Heh, heh. vari bir açıklama gibi hissettim ben Abi bak yani. Evet. Fenerbahçe taraftarı Galatasaray maçlarında devamlı hoca ve futbolcu üzerine belli birkaç futbolcuyu seçerler tribün. Oynarlar onun üzerine. Mesela Fatih Terim üzerine çok oynamışlardı. Bülent Korkmaz'ın üzerine çok oynamışlardır. Kırmızı kart göstermek için hocaya ceza aldırmak. Buna düşmeyeceksin hocam. Fenerbahçe Kadıköy öyle bir şey atmosferi var. Sen akıllı ol abi. Rahat ol. Her zaman nasıl gidip yenmeye başladı. Bak kaç diyor işte 3-0 3-0. Rahat ol, sakin ol. Onlar hocam mağlup da olabilirsin. Bak sorun değil. Evet, Galatasaray için onu diyor önemli değil. zaten. Aynen. Ha, bak Erken bir mağlup ol. derbi diyor mesela. Yani Hiç fark Yani kaybederek etmez. kendine kaybetmeyecek. takım kendine yakışan futbol ortaya koyarsa Ha, mağlup da olsa ben o kadar onu sıkıntı diyecektim değil. ha. Evet. Sen istediğin oyunu oyna. Sakin kal. Yenersen yenersin, yenilirsen de yenilirsin. Sorun değil. Berabere de kalırsın. Ama zıvanadan çıkarıp maçı yani dışarı çıkarıp yani olayların içine girerseniz harcarlar. Bak Kadıköy'de Galatasaray'ı çabuk harcarlar. Ceza da yeriz bak. Bunlara dikkat etmeleri lazım. Düşmemeleri lazım. Sakin. Evet. Onlar sinirlensin hocam. Onlar ev sahibi. Onlar ceza alsın. Sen sakin ol ya. Hiç korkma. Bir şey olmaz. O Sen Kadıköy'de nasıl değerlendir? Hı hı. Kadıköy'de Buyurun. Simoviç'in ya kafasına ses bombası attılar hocam. Neler çekilmedi mi bilmiyor musunuz ya? Evet. Bomba Evet. attılar adamlar ya. Sakin olacaksın. Onlar yapsın. Sen yapma. Mutlu hocam sen ne düşünüyorsun? Şimdi ben siz konuşurken benim kafamda şöyle bir şey oluştu Barış Hocam. Acaba dedim yani Adnan Hocam'ın da söylediği gibi taraftar Galatasaray'ın kadrosundan hangi futbolcuya oynayabilirler? Yani tahrikvari demek istiyorum ve bu tarz şeyler için. Kafamdan bir Abdülkerim geçti. Bir Barış geçti böyle yani. Yani her an böyle özellikle Abdülkerim 30'a düşebilir mi acaba diye bir an kendi böyle bir şey düşündüm yani. Olabilir mi acaba diye. Yani onun için şimdi burada yani takım Fenerbahçe takımı tabii galibiyete oynayacak. Taraftar da Galatasaray takımının psikolojisini bozmaya, sahada yani böyle şey yapmaya çalışacaklar. Oyundan düşürmeye çalışacaklar. Tabii tabii. Galatasaraylı futbolcuları oyundan düşürmeye, tahrik ederek veya işte farklı şeylerle yani Mutlu hocam burada evet. Mustera üzerine de oynadılar. Mustera da çabuk düşüyor böyle şeylere. Bak Mustera da çabuk Evet, kaza son geliyor. birkaç maçta Tabii evet evet. Mustera da. Mustafa'nın şeyleri Bu oldu arada yani. unutmayalım Mustera'ya da 3 maç ceza geldi Avrupa'da. Yani Ha, benim evet. Evet. beklediğimin altında geldi. 3 maç geldi.
Muslera'ya da Ben dikkat de etmesi lazım ben de bu iki maçta. maç düşünüyordum. Demek ki 3 doğru. maç, 3 maç geldi. Evet. Bir de buradaki futbolculardan ziyade Barış Hocam sahada e, futbolculardan da çok Okan üzerinde oynayacak taraftar. Bu kadar net söylüyorum yani. Okan üzerine oynayacaklar. Yani Okan'ın da çok sakin kalması lazım. Evet. Gerekirse öyle bir durum söz konusu olursa da şeyden yani çıkmasa daha sağlıklı olur diye düşünüyorum yani. Kulübesinden de çıkmasa da olur. Ya futbolcular zaten oyununu oynayacaklardır yani. Yani Okan Hoca'nın Evet. çok sakin kalması gerekir yani. Evet. Yani şimdi şeye bakıyorum. Maç sonu bir saniye. Demiş ki Barış Alper. Serimize devam ediyoruz. Çok güzel bir ortamımız var. Mutluyuz. Taraftarımıza armağan olsun. Fenerbahçe derbisine odaklanacağız. Çok güzel bir derbi bizi bekliyor demiş. Hocam Barış Alper'in bugünkü yeri Mutlu Hocam yerinde oynadı mı? Yani yerli yerinde miydi? Ne diyorsun? Barış Hocam şimdi şöyle söyleyeyim ona Bu bir hafta orada saniye. oynamayacak. Bu hafta ters kanatta oynayacak. Evet. Şimdi Barış Alper sağ kanatta oynadı. Sağ kanatta oynadı. Yani aslında normalde de kendi yerindeydi Adnan Hocam. Öyle de şey değil yani. Her tarafta oynuyor ama Joker gibi Mut- falan diye söyleniyor Mutlu ama hocam yani şöyle diyeyim sana. Barış Alper çok korne direğinin oralara çok derinlere kayıyor gidiyor. Yani gereksiz yere uzatıyor yani bölümleri. Halbuki o biraz ceza sahasına doğru dalması lazım. Ortaları orta e, yapması lazım. Barış Alper evet, çok derinlere giriyor. Direğin oraya kadar derine gidiyor. Ya gitmene gerek yok o kadar. Çok yani o evet. taraflara gidiyor. O Kendini hem yoruyor. Yani kendini yorar. gereksiz koşular yapıyor. Yani diklemesine Heh, rakip kaleye diklemesine gitse belki bu kadar kendini de bak yormamış olacak ama Hocam Kerem eli maalesef kolu da çok oynuyor ama değil mi? Yani eli kolu da evet. çok oynuyor Barış'ın ya. Kerem Aktürkoğlu'nun en büyük özelliği neydi? O dar alanda ceza sahasının içlerine giriyordu bak. O korner direklerin evet. oralarda işi yoktu. Hiç gitmezdi Adnan Hocam oralara bu bak. haftaki Tabii. bu haftaki Benfica maçı da attığı gol de o şekilde bir gol oldu. Aynı. Ha. Ceza sahasının içine Ya, girip şeyin tabii. e, asist yapan bizim milli futbolcunun Yani Barış gibi futbolcu ceza sahasının içine ne kadar girerse o kadar yani penaltı tehlikeli olur, olur. Evet. faul olur, tehlike olur. Tabii. Evet. Ceza sahasının dışındaki korner direklerin orada oynamaması lazım. Senin ne işin var oralarda? Hep oralara götürüyor topu ve kaybediyor çoğunu da. Gitme oralara. Sen gir ver ceza sahasının köşesinden dal oralara ya da o güzel orta Evet. yap. Oradan sıfıra in yani. O ceza sahasının çizgisinden korner çizgisine oraya in. Sen direğin oraya kadar gidersen hem yorulursun hem oradan orta yapamazsın. Gücün kalmaz yani. Mümkün değil. Evet. Evet. Elemental yok ya niye kızacağız ya? Sağ olasın yayınımıza katıldığın için sıkıntı yok. Yani herkes hakaret olmadığı sürece düşüncesini söyleyebilir arkadaşlar. Bunda hani bir şey yok. Sıkıntı yok yani. Ya bitebilir. E, 3-2'de bitebilirdi. Tabii canım Tabii tabii sorun canım. canım değil. 3-2'de Evet. bitebilirdi Ya yani. berabere de E, bitebilir. Yani mağlup da tabii. olabilirsin. Ayrı bir şey. Evet. Mustafa Fenerbahçe'yi yenersek 5 puan fark. Berabere kalırsak 2 puan fark. Yenilirsek Tabii tabii. Fenerbahçe 1 puan Paniğe öne gerek geçer. yok. Onun için paniğe gerek yok. Onlar düşünsün demiş. Çok Çok Teşekkürler iyi. güzel, Mustafa çok yayınımıza katıldığın güzel için. bir Çok güzel yorum. Evet. yorum olmuş Yerinde ya. bir yorum. Evet. 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 Şimdi bu arada eee, spor yazarı Ahmet Çakır'ı da kaybettik. Kaybettik evet. Evet, kendisine buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanında cennet olsun inşallah. İyi Galatasaraylıydı. İyi Çok iyi kitaplar Galatasaray'dı. vardı. Kitapları falan evet. Evet. Mekan cennet olsun inşallah. Yani Türk futboluna çok faydası olan bir Çok. kişilikti. Çok. Duayendi. Çok iyi bir insandı. Ee, Yani hepimiz üzüldük ama hayat bu. Yani hepimizin gideceği yer burası. Vakti saati gelen nihayetinde bu dünyadan göçüp gidecek. Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun. Anmadan Amin. edemedim, geçemedim. Bunu da belirtmek istedim yani. Hocam şimdi gelelim
Bir saniye. Peki hocam, Sara ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bugün Sara tutuk muydu? Yani nasıldı? Mesela Rize maçındaki gibi falan değildi. Yani bunun sebebi ne? Yine Fenerbahçe önümüzdeki, yani bu haftaki oynanacak Fenerbahçe maçına mı yormamız lazım? Ne diyorsunuz? Ya tabii hepsini Fenerbahçe maçına yormamak lazım da. Şimdi hocam karşındaki takım da bir şey oynamayınca sen de oynayamıyorsun bu sefer. Yani şimdi Saray gibi adamlar diri, fizikleri iyi olduğu için oynayan takımlara karşı daha iyi yani mücadele ediyorlar. Daha kendilerini gösteriyorlar. Şimdi bakıyorsun ama pas alışverişleri iyi oldu. Galatasaray bugün şeyi çok iyi yaptı Barış'cığım. İkili pasları çok iyi oynadılar. Mesela Mertens, oradaki işte Sara, işte Kaan Ayhan, diğeri Sanchez, ki Abdülkerim, bunlar Barış Alper, Berkan, bu ikililer, yani bu ikililer çok iyi paslaşma yaptılar. Bak çok önemli bu. Bugünkü maçta çok belirliydi. Mesela ben bugün Abdülkerim'i de çok beğendim. Kafa toplarını neyse tamamını aldı bak. Yani çok Evet, güzel bir şey. evet, Evet, kafa toplarını evet. almak, ya kafa topunu alacaksın hocam, ne olursa olsun. Bir takım kafa toplarını alacak. Yani boy Aynen. çok önemli, her zaman diyoruz. Tamam, bir iki kısa futbolcuyu kaldırabilirsin de takımın 6 tanesi kısa boylu olduğu zaman olmuyor hocam. Abdülkerim bugün kafa toplarının diriydi, iyiydi yani. E, Beğendim. İşte ondan olabilir. Yani karşıdaki takımın oyun şeklinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum ben. Yani tabii takımın kafasında mesela Sara da şimdi gelmiş, iyi bir paraya gelmiş. Bu da Fenerbahçe maçı gibi bir maçı bekliyor tabii. Derbileri bekliyor ki ben diyor kendim ispat edeyim, göstereyim, aldığım bana ödenen paranın karşılığını vereyim, boş olmadığımı göstereyim diyordur yani. Demez olur mu? Tamam. Bunlardan kaynaklanıyordur. Evet. Yani hocam iyi takımlar, bak Galatasaray Fenerbahçe maçına bak, çok iyi maç çıkacak bak. Niye? İki oynayan takım. Hepsi de ayakları iyi bak. Şimdi birisi siyah birisi beyaz gibi takım olduğu zaman hocam iyi futbol çıkmaz. Gol çıkar da önemli değil. 3-5 tane gol olur da göze hoş gelen futbol oynamaz. Futbol Evet. çıkmaz. Çünkü sen kendi kendine oynuyorsun. Al git gel ver. Yani ama karşı takım da atak yapacak, sen de atak yapacaksın, kontra atak, kalecin gol kurtaracak, hareket olacak, yani bu futbolu güzelleştiren şeyler. Böyle oluyor. Evet. Mesela bu maçta Fenerbahçe atak oynayacak. Osimhen'in tam maçı bence mesela. Osimhen'e Evet. ara paslarını verecek Mertens de Sara. Evet. Ve sağda şimdi Peki. yeni gelen Şalai gelecek. Ortaları önemli olacak. Hocam Solda Kaan'a çok iş düşüyor. Maxim'i kitlemesi lazım. Ki kitler de, öyle düşünüyorum. Maxim var ya, Fener'in Maxim'i. Onu kitlemesi lazım. Kitlerse zaten, onu kitlediğin anda tamam ya, Fener çok fazla bu sezon yani iyi performans Fenerbahçe'nin gösterdiği için en söylüyorum yani. hareketli oyuncusu. En Fenerbahçe'nin en hareketli hareketli oyuncu. oyuncusu. Yani Kaan'a büyük iş düşüyor. Kaan orada onu yani şimdi belinden suyu alması lazım ya, akıllı tabiri caizse futbolcular yani. onu bıktırır yani. Öyle futbolcu çabuk bıkar oyundan. Birkaç hareket Aynen öyle. yaptıramadığın zaman onlar küser. Yani o Aynen tip öyle. futbolcudur. Biraz bıktıracaksın. Biraz sert hareketlerle, fazla aşırı faul yapmadan sert hareketlerle durdurduğun zaman bıkar öyle futbolcular. Senden de kaçar. Bak, sert futbolculardan Evet. futbolcular kaçar. Çünkü diyor ki ya bu adam kaya gibi, ya varıyorum duvara çarpıyorum diyor. Anladın mı? Ya, Evet. bunlar önemli. Barış Salay Hocam, oynar mı diyor Uğur evet, abi. ben şimdi Ben tam onu evet, söyleyecektim. buyur Mutlu hocam, Uğur buyur. Bey'e Uğur Bey'e Buyur abi. teşekkür ediyorum. Tam şey. Şimdi Oynayacak. bugünkü Bence de maçta oynayacak. kadroda olmayan Osimhen, Salahi, İsmail Jakobs ve Icardi. Oynayacak. Oynayacak. 4 futbolcu var. 4 futbolcunun 4'ü de birbirinden yani kaliteli oyuncular. Hocam Şimdi Okan Hoca açıklama yapmış. Icardi Fenerbahçe maçında kesinlikle oynamayacak demiş yani. Ama tabii bu teknik yani şey olabilir. Icardi de oynamak istiyor. Yani o da istiyor yani O Bak, da var, oynamasını. istiyor. ben size bir Evet. şey söyleyeyim. Riske Mesela bak, atmak istemiyor. bugün mesela maçtan önce kadrolar açıklanıyor. İşte gün içinde, işte dün falan diyelim. Bak, Galatasaray'ın en önemli dünya yıldızı iki golcüsü oynamıyor bu maçta. Bak, Icardi ve Evet. Osimhen.
hiç kimsenin kafasında rahatsızlık yok. Farkında mısın? Niye? Batshuayi var. Bak hocam, Evet. bu lükslük gerçekten hiçbir takımda yok dünyada bak şu an. Aynen Aslan aynen. Bu hocam, sene daha önce de konuştuk bunlar işte. Takım Evet. derinliği, takım alternatifi, yedeklerin güçlü olması demek. Yani Hocam bütün maçlara kafa rahat çıkmak bak, demektir yani. inan bu lükslük Real Madrid'de de yok. 9 numara sıkıntısı var dünya takımlarında, Avrupa takımlarında. evet, Bak evet, 9 evet, numara. evet, evet. Bizde Doğru 3 diyorsun tane var Adnan hocam. şu anda. 3 tane 9 yıldız var. Evet. Çok güzel. Her Evet, şeye Mutlu rağmen hocam. Atlan hocam, evet Barış hocam, her şeye rağmen ben isterdim ki Galatasaray orta sahasında yani bir Hacı gibi tamam Sara var Abi ama canım, almadılar ha, bir almadılar. alternatif futbolcu daha gerekliydi yani. Onu da antiparantez belirtmek istiyorum yani. Abi Sara şeyinde mi? Sara için mi diyorsun hocam? Ya Sara'nın ya yanında oynayabilecek Mertens'in yerine veya işte ne bileyim Hacı ayarında böyle bir ses getirecek bir orta saha oyuncusu daha olsaydı Galatasaray'ın gücüne güç katardı. Yani artık çok yani bomba bir takım olurdu öyle diyeyim yani. Abi Uğur abi Jakobs oynar ya. Jakobs oynatır. Orijin sol bek Jakobs oynatır. Yani onu Jakobs'u şöyle oynatacak oynatacak mecbur. Ortaları çok iyi. mecbur. Çok iyi orta yapıyor Evet, ve evet, diri bir evet. futbolcu. Atletik Evet, bir evet. futbolcu. Aynen. Fenerbahçe'nin karşısında öyle futbolcuya ihtiyaç var yani. Aynen. Atletik futbolcularla oynuyor. Yani Selçuk İnan demiş orada ki. özür diliyorum Barış Hocam. Buyur 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 hocam. Uğur Bey'in yorumunu tekrar getirebilir misiniz? Hemen Uğur hocam. kardeşime bu arada teşekkür Getireyim. ediyoruz. Yorumlarıyla bize katkı sağladığı için. Berkan çok iyiydi bugün sol bekte falan demiş ama ben Berkan'ın haftaya oynanacak Fenerbahçe maçında ilk 11'de çıkacağını düşünmüyorum. Yani Aynen aynen. tabii Ben de öyle herkesin düşünüyorum. fikri farklı da Berkan, Yunus hatta ben 3 isim Hocam şey yaptım. Berkant'ı istediğin saat koy. Fark etmiyor. Oynar. Tamam Gider o oynar. ayrı bir konu. Yani İlk 11 yedek olarak diyor olarak hocam. ilk Yok, 11 olarak demek istedim yani 11'de ben. oynamayacak. 11'de oynamayacak. 11'de. Berkant, Yunus, Mertens. Üçü ilk 11'de çıkacağını düşünmüyorum ben. Bu kadar net söylüyorum yani. Arkadaşlar 533 kişiyiz. Yayınımızı beğenip abone olursanız seviniriz. Böyle bir 3000'e doğru kanalımızı götürelim. Yayınımızı beğenelim. Çevremize, sağımıza, solumuza görsünler. Daha fazla izleyici, takipçimiz olsun. 500 bandının altına düşmedik bugün maşallah. Yayını açtığımız 10 dakikadan sonra yani 10. Çok dakikadan teşekkür sonra. ediyoruz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz. Tabii beğenilerinizi atlamayın. Kanalımıza abone olun. Şöyle bir 3000'i falan yakalayalım. 4-5 böyle gideceğiz inşallah Allah'ın izniyle hızlı bir şekilde diye düşünüyorum. Hocam Selçuk Hoca demiş ki, Selçuk İnan, Barış Alper Yılmaz'ın golünde el olduğunu düşünüyorum. Orada bir ele temas var. Hakemin vermiş olduğu karardan ziyade pozisyondan sonra bu kadar çabuk santrayı başlatmasını anlayamadım. Çabuk karar verilecek pozisyon değil. Ayrıntılı incelenmeliydi. Bana göre el vardı demiş. Hocam sizden bu pozisyonu değerlendirip hakemle performansını da yorumun arkasına eklerseniz sevineceğim. Ne diyorsunuz hocam? Bu O yani Barış'a o hareket evet hocam, Selçuk top, Hoca'nın ben karnına yani şu kolunun altına, karnın tarafına topu çarpıp geçtiğini ben öyle görüyorum. Yani hakem penaltı da verse bir şey değil mi? Ama Selçuk Hoca'ya şunu söylüyorum. Yani hakemin hatasından yenilmedi ki. Takım kötü. Antep kötü. Yani hakem öyle bir maçın skoruna ya da ağım şahım işte penaltılar vermemiş, kırmızı kartlar vermemiş bir hareketler olmadı zaten. Yani Yani hakemi şu anda en son değerlendirecek insan, evet. Bugün en son değerlendirecek insan hakem. maçın kaderini Yok, etkileyecek yok. bir pozisyon değil yani. Tamam Yani belki kendi Selçuk Hocam'a da saygı duyuyoruz. Yani belki de kendi açısından öyle bir yorum getirmiş tabii o olabilir da ama mecbur konuşacak maçın yani. kaderini yani etkileyecek bir pozisyon değil yani. Verse de vermese de zaten Antep'in gücü o yani. O kadar yani. Yani ben onun karın tarafından, yan tarafından değdi gitti diye ben de izledim kaç defa da bilmiyorum yani başkaları, diğer yorumcular ne dedi, Erman Hoca Ya falan ben bilmiyorum. şunu Yani. söylüyorum Adnan Hocam. Ben şunu söylüyorum. Yani varsa versinler. Tabii canım, Varsa gördüğü versinler varsa yani. versin. Ha. Versinler kardeşim. Kim olursa olsun kimsenin hakkı, kimsenin emeği, kimsenin alın teri orada Zaten kalmadı. Mutlu Hocam, Hakkını alsın zaten yani. Mutlu Hocam, bu türlü küçük takımların yani bu işte diğer takımların hakemlerin
aleyhine hareketler göstererek yenilmelerini ben zaten istemem. Gönlüm istemez. Zaten adamların bütçeleri küçük. Zaten zor oynayan takımlar. Bir de hakemler bunları yakarsa gerçekten adalet olmaz. Yani haram deriz ya, işte hak yenir deriz ya. Yenmesin kardeşim. Bu takımlara ne görülürse verilsin. Yani haklarıyla verilsin. Galatasaray yenebiliyorsa, penaltıları verilmiyorsa versinler. Kırmızı kartlar varsa Galatasaray yenebiliyorsa yensin burada. Hakkı niye yeniyor yani? Yenmesin. Zaten adamların belli bir zor şartlarda geliyorlar buralara kadar. Zor şartlarda çalışıyorlar. Zor şartlarda ayakta duruyorlar. Yani bunlar da hakemlerin yüzünden maç kaybetmesinler. Ben asla istemem. Kim olursa olsun, hangi takım olursa olsun. Evet. Hocam bu arada Kenan Yıldız hem kendi kariyerinin hem de Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının ilk golünü atıp tarihe geçti hocam. Maçında adamı seçildi. Bu arada kendisini de tebrik ediyoruz. Milli oyuncumuz PSV karşısında Juventus'un Bayağı yani süre almaya başladı. İlk 11'de oynamaya bayağı da başladı. Evet. aynen öyle. Kendisini de tebrik ediyoruz. İnşallah Tebrik ederiz. başarılarının devamında Barış Hocam diliyoruz. burada neyi görüyoruz biliyor musunuz? Yani şimdi ben bu şeylerin sonuçlarına baktım. Yani bir Aston Villa bizim elendiğimiz Young Boys'a 3 tane deplasmanda attı. Juventus Hollanda'nın sürekli şampiyonluk adayı, şampiyon duayeni öyle diyeyim yani PSV'ye 3 tane attı. Yani Bayern Münih zaten Dinamo Zagreb'i saymıyorum da yani burada biz mesela Young Boys'a yenilmişiz ya. Yani Huzurlu yenilmişiz. ya çıldıracağım ya. Vallahi diyorum çıldıracağım ya. Ya zaten Ya sürprizdi, arkadaş mucize yani oldu. ya Evet. arkadaş böyle bir şey olamaz ya. Ya demek ki biz Young Boys'un da mı altında bir takımız yani Aston Villa Young Boys elediğine göre veya Aston Villa Juventus Hocam falan öyle değil de çok playoff üstü maçları bir takım. playoff maçları bize hep zor geldi hocam ya. Playoff maçları bize Yok hep zor abiciğim ben geldi. onu beşi bilmem. Bak Yani o maç Okan'a yazar çok yanlış bir takım kurgusuyla çıktı. Her şeyden önce mental olarak maça hazır değildi. Maça takımı hazırlayamadı. Özellikle de ikinci maça. Kimse hazır değildi. Ya Yönetim de hazır değildi hocam. Tabii Yönetim de canım ya. hazır değildi. Sanki Teknik hazır, kadro da hazır değil. parma maçına çıkıyoruz ya. transfer Hazırlık maçına yangını çıkıyoruz. yaygarası çok kötü etkilemiş olabilir mi takımı? Yani hani daha sakin Etkiledi. bir şey geçseydi, transfer dönemi süreci geçseydi takım daha rahat olmaz mıydı? Yani daha rahat çıkmaz mıydı Hocam bu bu seviyeleri yani? Young Boys maçına Galatasaray belli transferlerini bitirmiş girmeliydi bence. Tabii Gerçekten ki ya. yani Geç kaldı. istersen 3. lig takımıyla oyna hocam. Bu maçı garanti altına almak için tam kadro yani tam yılın transferlerini bitirmiş gir. Ha bir tane eksik fırsat transferi bekleyebilirsin. Ama diğerlerini şimdiye kadar Galatasaray çünkü eksiğini biliyor hocam. 1-2 senedir işte sol eksik, şu eksik, orta eksik diyoruz. 2-3 tane futbolcu sayılıyor değil mi? Yıllar. Bunları al bitir kardeşim. Sen neyi bekliyorsun? Hayır neyi bekliyorsun? Eğer bunlar alınmış girseydi gerçekten şu anki elimizdeki futbolcular Young Boys maçından önce olsaydı Young Boys'u biz elerdik. Mümkün yani eleriz yani. Hiç şansı yok. Ama yönetim öyle bir şey değil. Bu maçı cepte gördü. Şampiyonlar Ligi'ne girdik. Oradan gelecek parayla öyle yok. Kazın ayağı öyle olur mu ya? Olmaz. Yanlış hesap ettiler. Yanlış hesap çarşıdan döndü. Bir de Aston Villa geçen sene Yunanistan takımına elenmedi mi abiciğim? Değil mi? Kime elendi geçen sene? Olympiakos değil miydi? Olympiakos işte final öncesi Evet. değil mi? Evet Final elendi. öncesi. Finalden bir Evet. önce elendi. Evet. Düşün Evet, yani. evet. 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 Şimdi adam Young Boys'a 3 tane atıyor. Deplasmanda attı bak. Adamların kendi evinde atıyor bak. Young Boys'un kendi evinde 3 tane attı. Hocam bak ciddi takım işte. Hocam ciddi olacaksın bak. Laubal olmayacaksın. Bugünkü Muslera'nın yediği gol lauballikten bak. Ciddiyetsizlikten. Yani ciddi olacaksın. Sen bu takım karşında kim olursa olsun istersen gazozunu oyna. Ya adam gibi oynayın kardeşim. Ve yönetimde bu konuda ben bu şeyi yönetime yazıyorum zaten. Yönetim transferi bitirmedi. Evet. Çünkü yıpratıldı takım. 5-0'lık bir Beşiktaş hezimiyeti geçen sene kadronun allak bullak etti. Hocam gerçekten kimse kendine gelemedi.
Yani böyle dikte boksör böyle yumruk üstüne yumruk vurun, yumruk üstüne kendine gelemiyor ya. Aynı öyle oldu. Bir de basın uğraşıyor. Galatasaray taraftarı işte sosyal medya, Fenerbahçe zaten işi gücü Galatasaray'a uğraşıyor. Galatasaray dağıldı, toplayamadı. Erden Timur'un gitmesi başlı başına zaten Galatasaray'da tüm manevi olayları çökertti seyirci yönünden de. Bunlar böyle üst üstüne gelince e, valla bu maç kaçınılmazdı. Yani elenir. Çünkü tehlikeli maçlar bu türlü maçlar. Mutlu hocam, sen Okan Hoca olsaydın, bu sezon üzerinden konuşuyorum, Kerem Demirbay'dan kolay kolay vazgeçer miydin? Yani vazgeçer miydin hocam? Kerem Ben vazgeçmem. Demirbay'dan. Vazgeçmem. Kesinlikle vazgeçmem. Demirbay'dan mı? Evet. Aktürkoğlu'ndan mı? Demirbay'dan Hayır hayır hocam. Demirbay'dan diyor. Ha. Demirbay'dan. Dayıdan bahsediyor. Evet. Dayıdan. Yani O, evet yani bence Galatasaray orta sahasında yani ilk 11 çıkarmasa dahi Kerem Demirbay gibi bir tane futbolcunun olması Galatasaray'da her zaman için iş yapar. Hem fizik gücüyle hem tekniğiyle öyle söyleyeyim Galatasaray'da kesinlikle gerekli olduğunu düşünüyorum yani. Sen ne düşünüyorsun Adnan hocam? bence kadın. Ben aslında beğendiğim futbolcu tiplerini ama işte biraz kendilerine bakmaları lazım hocam. Ben Kerem'i duyuyorum. Boğaz'da takıldığı yerler falan var. Duyuyorum. Haber geliyor. Biraz kendine bir çeki düzen vermesi lazım. Yoksa fiziği falan hocam altyapısı çok iyi bu Tabii tabii. futbolcuların. Evet. Tabii. Ya Ben hocam Leverkusen gibi Almanya'da tabii, yani şampiyon tabii olmuş bir takım, şampiyonluğa oynayan bir takım da da yetişmiş sürekli adam. kadroda yani. Kendine bakması lazım. Fiziği diri, sert yani sakatlanmaz. Bu türlü futbolcular sakatlanmaz kolay kolay Barış hocam. Ben sakatlanmayan diri futbolcuları seviyorum abi. Sert futbolcuları seviyorum ben. Bak sert. Kaya gibi olacak. Karşındaki adam sana dokundu bir adam taklatsın gitsin düşsün. Bak öyle sert futbolcular olacak. Kerem de öyle bir futbolcu. Ee, Biraz işte kendine gelir inşallah. Galatasaray'ın ihtiyacı var ona. Ama kendine bakmazsa da valla seneye kadroya giremez. Bak söyleyeyim. Bu Evet. sene atlatır, seneye Galatasaray formasını göremez. Böyle giderse. Yani artık 11'de oynaması lazım bunlar. Direkt böyle artık hani kendini göstermesi lazım. Böyle kısa kısa değil. 15-20 dakikalık oyuncu değil bunlar. Uzun süre oynayacaklar. Evet. Mesela 90'dayken Kerem'den ben 90'dayken sakatlanmadan Torreira gibi oynayacak bir futbolcu benim gözümde normalde. Evet. Ama devamlılıkları yok. Evet. Uğur abi demiş ki piyangodan çıktı Osimhen demiş, yönetimi Evet. kurtardı demiş. Yani bu Evet, sezonki yönetimi transfer kurtardı. kötü Aynen. transfer Evet. şeyiyle dolayı. Bir de demiş ki Mutlu hocam Fener maçında Mertens oynamayacak dedi. Yerine kim oynatırlar o zaman diye sormuş. Yani şimdi şöyle Salah'ın oynama ihtimali olabileceğini düşünüyorum. Yani o saha içerisinde dizilişlerde bir takım değişikliklere gidilebilir yani. Osimhen'le Yani Jakobs Saray'ı bir tık öne çekip mi diyorsun evet. hocam? Yok Ondan sonra Şalai yani veya işte onu da tamam, kadroya alabilir diyorum Salay yani. sağda Önemli de. oynayacak. Evet. Mertens Yani Mert saha içerisindeki dizilişlerde oynanabilir yani ufak tefek yani yer değişikliği yapılabilir. Mertens yani Fenerbahçe maçında 90 dakikayı çıkarabileceğini düşünmüyorum ben. Yoksa bugünkü maçta çok güzel Mertens. Çok güzeldi. Ha ikinci yarı 70. dakikada 65. dakikada falan oyuna girer. Saygı duyarım yani. Olabilir. Mantıklı ama hocam yani bence 90 11 dakika ile başlar sonra alır ya Mertens'i. ya o da bir alternatif tabii ki yani Yani olabilir. mesela dediğin gibi Salah ile ilk 11'de çıkmayıp Mertens'in aldıktan sonra 60-65'te Salah'ı oyuna alıp biraz daha hareketli katıp falan böyle bir hamle de yapabilir yani. Yani Çünkü o da Mertens'in olabilir yani. tecrübesi ölüsü yeter ya hocam. Ya bir de ben şey açısından baktım Barış Hocam olaya. Yani Fenerbahçe maçında diri futbolcuların olması gerekir. Diri Batshuayi de oynatır bu futbolcular. maçta. Yani Diri belli bölümlerde futbolcuların Batshuayi yani alacak hem yani. Evet. fizik olarak hem koşu olarak yani diri futbolcularını oynatacağını düşünüyorum Peki Okan Hoca. şunu düşündünüz mü hiç hocam? Fenerbahçe büyük bir ihtimalle 3-4 şeklinde veya 3-5 şeklinde oynayacak. Yani üçlü defansla oynayacak. Yani kesin ben öyle görüyorum yani. Dörtlüye dönmez yani. Bu Mourinho Fenerbahçe'de şu anda zaten dörtlüye döneceği şey de yok.
Ferdi'yi sattı. İşte onun yerine Osterwolde oynuyor falan filan ama onlar hep önde yani. Geri defans hattına baktığımızda hep üçlü oynuyor. Yani bu üçlüden faydalanmak isteyebilir mi Okan Hoca? Yani Mertens tecrübeli gibi bir ayağı ilk 11'de ki öyle ben öyle düşünüyorum. Mertens'i de alıp daha baskı yani orada en azından ofansta o üçlü defansı yıpratma anlamında oynatmak istemez mi yani Mertens'i? Barış Hocam, şimdi futbolda yani saha dizilişinde, oyun anlayışında diyeyim daha doğrusu, orta saha yani orta sahaya hakim olan takım her zaman için avantajlıdır. Hem defansına fazla top gelmesini engeller, gelmemesini sağlar. Hem de ileride daha fazla hücuma katkı verebilir. Yani hatta 3-6-1 oynayan takım biliyorum ben yani. 3-6-1. Adam orta sahayı kale duvarı yapmış. Hocam Yani 4-6 şöyle, oynadılar. 0 forvetle oynadılar 4-6. yani Milli takımda oynamadı mı? şey gibi hocam, orta sahayı Hilal gibi düşün böyle. Orta sahaya yerleştirmiş 6 tane futbolcu. Yani senin Hilal orta taktiği mi sahan diyorsun hocam? tabii ki senin orta sahanda defansına geçemiyor ki rakip futbolcu. Yani o Mourinho'nun öyle bir diziliş yapması gayet normal yani. Orta sahaya ben her zaman diyorum orta sahaya hakim olan takım maçı kazanmanın en büyük adayıdır. Anladım. Yani Fenerbahçe'nin Ama de öyle bir diziliş işte, sahaya hareketli kanat girmesi tabii oyuncuları 3-5-2 bilmiyorum olabilir yani. hareketli kanat oyuncuları oyunu etkilemeyecek mi hocam? Etkiler, çok etkiler. Fenerbahçe'nin Abi defansı da ya. zaten o kadar da bence ahım şahım değil. Yani orta saha ilerisi gibi değil. Kaliteli değil Hocam bence. ben az önce de söyledim. Benim şahsi Heh. fikrim Fenerbahçe maçında kilit yer Maxim'le Kaan bölgesi olacak hocam. Ha Tadic'i de unutmamak lazım. Tadic de Hocam bir daha tekrar etkili. eder misiniz? Pardon. Bana göre diyorum Fenerbahçe Galatasaray maçındaki kilit bölge Kaan'la Maxim bölgesi. Ondan sonra Fred'i boşlamamak lazım. Fred'i. Maxim, evet. Artı Tadic hocam. Yani bu üçünü kitlediğin anda bitti hocam. Yani takım çok Fred'i Torreira kıpratmaz zaten. Torreira he. yapışır ona. Yani bu üç oyuncuya dikkat edeceksin. Ben Bu üç Tadic'in o oyuncuyu kadar Yok, Tadic bu maçta etkili olmaz. O Tadic Barış Hocam eski ben Tadic Tadic'in değil o kadar zaten, evet. o etkili olacağını düşünmüyorum işin açıkçası. Yok. ya Şimdi gene de Evet, dikkat etmek lazım hocam. evet. Tecrübeli Yani oyuncular ya. Ne zaman ne ama yapacağı belli olmuyor ya. Şimanski'nin duran toplarına çok dikkat etmek lazım Evet. Barış Hocam. Szymański'nin de duran topları Şimdi var. burada O da var. şöyle bir şey var hocam. Fenerbahçe e, Osimhen Evet. olmasaydı, bak, Icardi olsa yine fark etmiyor onlar için. İlk 20 dakika falan baskı kurarlardı. Baskı oyunu oynarlardı. Ama Osimhen'den Maalesef ara dolayı ara yayından çok düşüyoruz arkadaşlar. çok Yok sen kontrollü yayındasın. Yayındasın hocam. he, Sıkıntı yok. yayındasın. Osimhen'den dolayı, çünkü Osimhen çok süratli hocam. Evet. Topu aldı mı yani hele onun mesafesiyle kare arasında boşlukları uçar yani, değerlendirir. Onun için oraları boş bırakmak ister. Defansı fazla ileri çıkarmaz Fenerbahçe Osimhen'den dolayı. Defansla da orta sahanın arasını da fazla açmaz. Ya orada o da kontrolü götürecek Fenerbahçe. Fenerbahçe de şöyle düşünebilir hocam. Biz nasıl az önce yazdık. Beraberlik de yeter. Yenilsen de Fener de der ya, bir beraberlikte en azından ilk derbide normaldir. Yani galip gelemiyorsak yenilmeyektir. Ya ama Yani hocam şöyle tabii Galatasaray taraftarının beklentisi daha yüksek. Niye daha yüksek biliyor musun? yok. Daha Herkes hazır bir ayağını takım. He? bozsun hocam. Herkes ayağını yere bassın. Yok, yok, yok. Çünkü niye Beklenti biliyor musun? Hocam ben sahadaki futboldan korkmam. Hiçbir zaman, bak, kiminle gelirsen gelsin. Ben tribün ve saha olaylar hocam, o soyunma odalarına girip çıkarken oralarda neler dönüyor hocam, neler oluyor. Bu Evet. türlü şeyler, ben işte kırmızı kartlardan korkarım. Gereksiz yere. Hocanın atılması ve cezalar yemem. Bak, Trabzon'da en ufak bir olayda ortalık karışıverdi. Şimdi burada adamlar seni sinirlendirir. Onların yaptığı şeye, tuzağa sen düşersin. Cezayı sen yersin bu sefer. Sana keserler faturayı. Çünkü adamlar kendi evi. Ali Koç gibi bir lobisi güçlü bir adam var. Cezayı, bileti keserler hocam. Onun için dikkat etmek Orada lazım. Mutlu hocam gene dondu ha farkında mısın? He.
Ayağı yere Ya basacak hocam. Ayağı yere ben basacak. ama şöyle diyeyim hocam. Yani Galatasaray'dan geçen seneki Rams Park'taki derbiden daha farklı bir oyun bekliyorum hocam bu sezon. Niye Yani farklı daha oyun farklı. olacak biliyor musun hocam? Sağlam oynayacak. Garantiye giderse maçı alabilir. Çünkü berabere gider işte Osimhen'in falan suratlı adamların top kapmasıyla Barış Alper'in falan götürür. İşte sen önce sağlam oynayacaksın. Defansın orta sahanı sağlam tut. Senin suratlı adamların var. Top taşıyıcı adamları güçlü Galatasaray'a. Yani top taşır. Sen önce yeme. Önemli olan yememen yani. Evet. Orada yememen lazım. İşte Muslera'ya da iş düşer burada. Defans ve orta saha burada kurgusu iyi olacak. Mutlu hocam bir türlü deplasmandan bağlanamıyor. Evet, internete. Adnan hocamın söyleminden anladım. Gene 0-0'lık bir maç olacak gibi diyor. Evet Uğur kardeş. Vallahi billahi yani. Geldi Mutlu hocam. Tuncay Çünkü demiş ki Barış Alper'i unutmayalım. Gerçekten iyi oyuncu. tabii unutmuyoruz Değerini zaten bilelim diyor. tabii. Tabii orada yani Şimdi sıkıntımız Uğur yok. Bey'e şöyle bir şey katkıda da sunayım. Yani 0-0 benim gönlümden geç. Ben galip gelsin Galatasaray isterim. Ama şu var şöyle. Galatasaray bir sene Beşiktaş'tan 5 yemiş. Hocam bak %100 bir turdu kaybetmiş Young Boys gibi takımı. Bunun için Hocam Galatasaray Fenerbahçe söylediklerini mağlubiyetini heh, söylediklerini dur bir virgül. Şeytanın avukatlığını yapıyorum hocam. Şimdi ben buradan bizi evet izleyenlere de soruyorum hep beraber. Siz de yazın. Adnan hocam sana da soruyorum. Diyorum ki peki bu işin içerisinde bahisçisi var. Bahisçisi var. tabii Ondan canım. sonra yayıncı Onlarsız kuruluşu olmaz. yayıncı Onlarsız kuruluşu olmaz. yayıncı kuruluşu var. Doğru mu hocam? Evet. Ondan sonra ötesi var, berisi var. Peki hocam, ligin bu kadar erken döneminde farkın bu kadar yani açılmasına bütün bu dış etkenler izin verir mi, müsaade eder mi hocam? Sen ne diyorsun? Senin yorumunu alayım. Senin branşın bu işler. Ya şimdi şöyle yani zaten biz geçen sene yayınlarda da sık sık söyledik yani Evet. bakıyorsun işte 90'dayken her anı bir kaçak bahis oyunu oynanıyor zaten. Müthiş paralar oynuyor. Hadi sizin de şaşırdığınız rakamlar söylemiştim. Aklınız durmuştu. Hocam geçen Ben sene derbide Fenerbahçe yaptığım maçında. yorum Evet, aynen tabii. kısa Evet. videomuz 700 bin kere falan izlendi. Viral Yani oldu. 4000 yorum viral oldu. Yani Evet. Türkiye'de viral oldu. Evet. Tüm Türkiye'de viral oldu senin söylediğin. Yani Zaten hocam ben zaten şunu da söyleyeyim size. Ben dünyada zaten futbolun bittiğini yani bu bahis sitelerinin, baronların yönettiğini söylüyorum zaten. İmzamı da atıyorum üzerine. evet. Bu mesela Ali Koç'un Galatasaray Başkanı'yla kavgası, bunlar hepsi hikaye hocam. Hepsi bu işten nemalanıyor. Bak hepsinin sponsorları hep bu işlerin işinde olanlar. Bak kimi Kıbrıs'ta kumarhaneler işleten Paşa, mesela Fenerbahçe Evet. Beşiktaş'a. Evet. Galatasaray'ın dünkü şeyi işte televizyon bilmem sosyal medya şey diyor ama gerçekte bahis siteleri. Bunlar hep Bir biliyoruz. aylık şirket, değil mi? Tabii yani bunları biliyoruz. Bunlar yönetiyor hocam. Ve bunlara da karşı durmak mümkün değil. Çünkü niye biliyor musun? Ya para yok. Hepsi bitmiş. Evet. Ali Koç nereye kadar Fenerbahçe'ye cebinden taşıyacak? Nereye kadar? Şu ana kadar 250 milyon euro falan para vermiş. Nereye kadar verecek? Hadi bir 250 daha versin 500 milyon. O kadar. Başka. Ama buralardan büyük paralar geliyor hocam. Bir maçta bu maça parayı alıyorlar. Bir maçta bak söyleyeyim Evet. sana. Evet. Ali Mutlu Koç'un hocam, verdiği Fenerbahçe'ye verdiği parayı bir maçta alıyorlar. şimdi dedim ki şeytanın avukatlığını yapıyorum. Buradan izleyicilerimize işte Adnan hocam falan böyle dedim ki bu haftaki Fenerbahçe Galatasaray derbisiyle ilgili Galatasaray'ın galip gelmesini ve puan farkının işte daha da açılmasını dış etkenler. İşte kim bu dış etkenler? İşte bahis baronları. Ondan sonra içerideki Yayıncı kuruluşlar. yayıncı kuruluşlar.
gibi. Bunlar buna müsaade eder mi? Yani bu heyecanın kaçmasına, gazın kaçmasına müsaade eder mi dedim. Senin yorumun ne olur hocam? Barış Hocam bana sordunuz değil mi? Tabii Hı tabii hı, sana sordum hocam. He. Evet. Şimdi yayın arada bir kesiliyor. Ondan dolayı pek şey yapamadım. Evet. Şimdi doğru yani ama şöyle bir şey var Barış Hocam. Daha sezonun başındayız. Ligin 5. haftası yeni tamamlandı. Tamamlanıyor veya eksi iki maç mı kaldı? Yani 5 puan fark olsa da Galatasaray yenmiş olsa 5 puan fark olsa da o kadar yani yayıncı kuruluşu veya işte Hocam diğer psikolojik şey üstünlüğü var bu baronlarını işin. falan. Bak bir de psikolojik Ha, üstünlüğü de var öyle psikolojik değil mi? üstünlüğe katılıyorum. He, Tamam, yani psikolojik üstünlüğe katılıyorum ama daha sezon başı olduğu için rüzgarı arkasına o alacak, kadar psikolojik da üstünlük kuracak. o kadar da fazla bir durum söz konusu olacağını düşünmüyorum işin açıkçası. Ama psikolojik üstünlüğe katılıyorum. Doğru yani. var, var. Ki ilerleyen süreçte zaten tekrar frenletirler. Hiç kafanızı yormayın yani. Barış Hocam, 5 puan fark olsa da Barış Hocam, evet. bu baronların futbol takımları aldıklarını biliyoruz. Futbolcu Tabii. transferleri, belli takımlara futbolcu transfer ettiklerini biliyoruz. Yani bu işler hocam bu dönmüş yani artık, yani gerçekten o eski amatör ruhlu futbol falan bitmiş. Paranın döndüğü, rantın döndüğü büyük bir şebeke, çete oluşmuş yani artık dünyada. Bu dünya üzerinde bu. Tabii Türkiye tabii tabii. falan bunların Hocam içinden bununla ilgili bu sezon pirinç özel bir tanesi yayın yapalım ya. Bununla ilgili yaparız. özel bir yayın yapalım ya. Şöyle bir biz de içimizi bir dökelim şununla ilgili. Bakalım neler var çıkımızda. Hepsini bir anlatalım diyorum. Evet. Hocalarım 1 saat 23 dakika oldu. Böyle yavaş yavaş işte toparlarsak 1,5 saat falan olacak. Mutlu hocam senin son olarak derleyip toparlamak istediğin bir şey var mı? Sonra Adnan hocam sen söylemek istediğiniz şeyler var mı? Yok yani Bu maç bugünkü maçı önümüzdeki oynanacak yalnız maç derbi için. maça ölçü değil. Ölçü değil hocam. Yani Rize Evet. maçı da Antep maçı da Galatasaray için Fenerbahçe maçında oynayacağı maça ölçü değil yani. Taraftarı yanıltmasın. Ben her zaman diyorum. Galatasaray takımı, futbolcuları, yönetimi e, temkinli ve ayakları basar vaziyette hareket etsinler. Yani böyle iki maç alıp da böyle bir karış akılları bir karış havada gitmesinler yani. Yani ayağı yere basar vaziyette e, makul, mantıklı hareket ederekten sahaya çıkmaları gerekir yani. Yoksa alimallah Beşiktaş hezimetine uğrarsın. Veya Young Boys hezimetine uğrarsın yani. Öyle söyleyeyim yani. Hocam ağzına Çok yüreğine dikkat sağlık. etmek lazım yani. Çok bu Adnan tarz hocam. maçları hepimiz biliyoruz. Geçmiş yıllarda yaşadık, gördük. Yani iki maç alınca havalara girmeyeceksin. Evet. Dikkat Doğru, edeceksin doğru yani. söylüyorsun hocam. Sen bu konularda hep şeysin, Ayağın temkinlisin yere ya. sağlam basacak yani. Tabii, tabii öyle Barış Hocam. Ben çünkü çok maç gördüm gerçekten diyorum. Yani olmayacak maçları bile yani yaşanmayacak dediğimiz maçlar bile yaşandı yani. Onun için Ya çok hocam 89 dakika tek kale oynarsın. Adam bir yani sefer geliyor. mantıklı hareket etmek Ha, lazım gol diye atıyor düşünüyorum gidiyor yani. yani. Evet. Adnan hocam senin söylemek istediğin bir şey var mı? Bence işte bugünkü maç erteleme maçı Galatasaray için bir antrenman maçı oldu. Yani derbiden önce iyi bir ısınma maçı oldu. Ciddi bir ısınma maçı oldu. Galatasaray bu maçı zaten aklı derbide vücudu sahadaydı futbolcuların. Maçı da işte erken dakikalarda skoru yakalayınca rölantıda götürürse sakatlık olmasın, kart olmasın gibi yorulmama babında. E, işte bu haftaki derbide Mutlu Hocam'ın dediği gibi fazla havaya girmeyeceksin. O ben oldum demeyeceksin hocam. Biraz böyle sakin, sağlam Tabii. oynayacaksın. Acele etmeyecek. Bak Galatasaray acele etmesin. Fenerbahçe daha çok sıkıntıya girer. Çünkü Galatasaray'ın aceleye Evet, gerek yok paniklemeye hocam. başlıyor. Çünkü Galatasaray'ın suratlı ayakları var bak. Suratlı futbolcular var. Top taşıyıcıları var. Biz defansı ve orta sahayı sağlam tutarsak biz adam kaçırırız geriye. Fenerbahçe'nin arkasına her attığımız top
İnan kaleciyle baş başa kalırlar. Onun için Galatasaray acele edip Fener'in üstüne fazla gitmesine gerek yok. Bir de tribün olaylarına dikkat etsin Okan Hoca falan. Tribünlerle oynamasınlar. Tribüne dönüp hareketler yapmasına orada çabuk ceza aldırırlar. Çünkü Kadıköy'de hakemler hocam cesaretli değil. Fenerbahçe'nin lehine çalarlar her zaman. Bunu söylüyorum. Bunlara düşmesinler. Sağlam oynasın. Galibiyet, mağlubiyet, beraberlik şu anda hiç dediği gibi daha ligin başı erken. Yani orada alınacak 3 puan lezzetli olur ama beraberlik de kötü değil. Önemli olan da mağlubiyet olmamak. Evet. Mağlup olmamak. Uğur Bey de aynısını, benim söylediğim aynısını söyledi. Bize havaya girmek yaramıyor. Yani Tabii onun için dikkat etmek lazım. Yani ayağımızı yere şımarmamak basarak lazım. sahaya çıkarmamız lazım. Yani. Şımarmamak lazım. Şımarmamak lazım. Aynen öyle. Benim düşüncem de şu. Eğer ki Galatasaray erken gol bulursa, erken gol, maça başlayıp erken gol bulursa maçı kaybeder. Daha dengeli, daha oyunun ortalarında falan gol bulursa galip gelme şansı çok daha fazla. Benim yorumum bu. Yani bu şekilde düşünüyorum ben. O yüzden dengeli oyunla başlayıp oyunun temposunu gitgide artırarak gol bulma yoluna gitmesi lazım. Ama bir an önce golü atayım deyip eğer golü de bulursa saha ve yani seyirci baskısı, ondan sonra yan tarafta Fener kulübesinin baskısı falan, bunun üstesinden gelemeyebilirler uzun bir süre. Uzun bir süre. Üstesinden gelir ama süre uzadıkça adrenalin daha fazla artacaktır. Galatasaray'ın oyuna konsantresi daha çok çabuk bozulacaktır. Dolayısıyla kontrollü oyunla beraber maçın ortalarında falan bulacağı gol veya gollerle maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Erken gol yerse geri dönüşü yapabilir. Orada da sıkıntı yok. Ama erken gol bulursa maçı kaybetme olasılığında yüksek olduğunu düşünüyorum. Bunu da not alalım, burada bulunsun. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şu an itibariyle 526 kişiyiz. Yani hiç düşmedi. Aynı seviyede bizi hep izlediniz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Yayınımızı beğenip kanalımıza abone olmayanlarınız da varsa abone olursa seviniriz. Böyle bir 3000'e doğru çıkıyoruz. Çıkacağız inşallah. 3000'den sonra 4000 için konuşacağız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz katkılardan dolayı başta Uğur abim ve diğer arkadaşlarımıza hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Kalın sağlıcakla. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. İyi İyi akşamlar. akşamlar, hoşça kalın. Don't stay.